Geldik. Evet. Sabah yola çıktım. Ve Adana'nın yanına geldim. Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Burası çok güzelmiş gerçekten. Ada, sen 10 yaşından beri buradasın değil mi? Evet. Bir anlatsana kendini. Kimsin sen Ada'ya? Ben Eskişehir doğumluyum. 2005 doğumluyum. 10 yaşında, yani aslında ailem müzik öğretmeni olduğu için müzikle büyüdüm. Müzikle 10 yaşından çok daha önce tanıştım. Bütün ailem müzikle bir şekilde ilgileniyor. Hatta sülalen. Evet, bütün sülalem, köyümüz müzisyen. Köyümüz tamamen evet öyle bir şey yani. Nasıl bir köy burası? Burada Sücaettin köyü, bir sürü müzik öğretmeni var köyümüzden Allah çıkan. Allah. Tiyatrocu Özel bir var, sebebi ressam var mı? var. Hayır yok yani sanat sever bir. Sucuhattin köyü. Evet. Sucuhattin köyü. Buradan çıkıyoruz, köye gidiyoruz o zaman. Daha da derine inmemiz gerekiyor galiba. Fakat Sucuhattin köyünden şu an Boston'a yolculuğun var. Evet. Konservatuar hayatın nasıl geçti? Konservatuar hayatım, klasik müzik öğrencisiydim burada. 5. sınıfta alımlar başlıyor. 5. sınıftan itibaren burada okudum ortaokul ve lisemi. Sonra lisede sınıf atladım. Lise 3'ü okumadım. Lise 2'den 4'e geçtim. Neden? Arp seviyemden kaynaklı olarak lisede bir sene okumama gerek duymadı Çok hocalar mu buradaki. çalışkansın? Evet, çok seviyorum. Çalışmayı seviyorum yani. Harikasın. Seviyorum, çalışmayı seviyorum. Güzel. Gece zaten 10'lara kadar böyle okulda duran insanlarız yani. Konservatuarda okuyunca birazcık öyle oluyor. Güzel, çok güzel Ada. Bir şey diyeceğim, bu enstrümanı nereden buldun da sevdin? Ben aslında arp çalmak kafamda yoktu. Hiç yoktu. Sadece ellerimin çok uygun olduğu söylendi enstrüman seçimi gününde. Ellere bir zoom alabilir miyiz? Ama şöyle bir gel. Bir detay al. Yani buraların bükülmemesi, böyle çok geriye gitmemesi önemli bir unsur arp çalacaksanız. Hani bazen çok böyle bükülür ya geriye doğru. Onun olmaması, çünkü telleri bu şekilde Allah Allah. çekiyoruz. Şu eklemin dışarıda olması gerekiyor. İlginç. Zaten parmaklarını da bir süre sonra çalarken değişik bir Yamuluyor, mutasyonu evet. oluyor değil mi? Nasıl bir mutasyonda şu anda parmaklar? Yani şöyle, bu elimde bu parmakların bir arada durması gerektiği için sol elimde sola yatık birazcık parmaklarım, sağ elimde birazcık sağa yatık. Serçe parmağım özellikle. Öyle yani bunu sigortanın değişimler... karşılaması lazım sanki. Sonra peki lise dönemini hallettin. Evet. Hızlıca atladın ve sona geldin. Evet. Sonra sona geldim. Tamam. Bu esnada orkestralarla solist olarak çaldım. Hep klasik müzik devam ettim ama caz çok seven bir insanım. Yani çocukluğumdan beri çok caz dinleyen bir insanım. Sonrasında Berklee'ye başvurdum. Öyle deneyeyim dedim yani aslında. Ve tam burslu olarak kazandım. Nasıl başvurdun? Online olarak mı başvurdun? Evet, online olarak başvurdum. Kayıtlarını bu mı odada gönderdin? girdim sınava da hatta. Bu oda, benim bütün hayatım bu odada geçti gerçekten. Ben de bu odadayım. Bu arada çok ilginç bir şey. Adanın dün doğum günüymüş. Ben de bir pasta olarak buraya gelme şansına sahibim. Müthiş mutluyum ya. Ya nasıl güzel bir enerjisi var. Bak, videoyu izlerken de, senin videonu izlerken de böyle gördüm seni var. Allah'ım dedim. Allah'ım inşallah hak eden yeri. Bu böyle şey gibi, hani sızlanan nineler vardır ya. Ay yavrum inşallah çok başarılısın gibi. Böyle bir his geçiyor senden. Ve hakikaten nasıl olduysa doğum gününden sonra da bizi buraya getiren bir hisse dönüştü bu. Samimi bir hissim var. Ada çok belli. Teşekkür ederim. Harika. Boston hayatın nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Orada 2 seneyi doldurduktan sonra bir değişim programıyla İspanya'ya gittim geçen dönem. İspanya'da okudum. Orada da okulumun kampüsü var. Orada okudum. Böyle bir fırsatım varken, Avrupa'yı da görebilme fırsatım varken görmek istedim. Boston'da da hayat çok yoğun gidiyor. Okul çok yoğun zaten. Çok ödevler çok özellikle. Biraz konuştuk adayla biz. Yani öyle bir şey ki, yani ödevden gece 2'den sonra stüdyoda anca zaman bulabilmeler. Evet. Yani iletişim kurmanın zorluğundan bahsetti o anlamda, çalışmaktan. Evet. Bu nasıl bir okul ya böyle? Yani notlama sistemi birazcık acımasız olduğundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ve hani ben bursumu kaybetmemek adına... Tam burslusun. Evet, tam bursluyum. Şimdi tam burslu verildiği zaman böyle zincirle pranga takmış gibi bir yandan bu okulu en iyi sen bitireceksin diye seni bir zorlar gibi bir şeye dönüşüyor. Ya hem iyi hem kötü bir şey herhalde. Bir yandan da. Peki orada böyle arkadaş çevren vesaire nasıl? Yani yurtta kalıyorum zaten. O yüzden bir sürü arkadaşla tanışabildim. Yani tanışmaya da devam ediyorum hala. Hani okul, yani yemekhanesi olsun, ne bileyim koridorları olsun, sınıflar olsun, hep böyle çok samimi bir ortam oluşturuyor kendi içinde bir şekilde. O yüzden
hani bir sürü milliyetten çok fazla insanla tanışma fırsatım oldu. O çok güzel oldu benim için. Farklı kültürler öğrendim, farklı müzikler gördüm. Yani böyle hepsinin de kendi yaptığım müziğe de ya da sahneme de bir etkisi oldu, yani çalarken hislerime de etkisi oldu bunların hepsinin. Onun dışında Boston çok soğuk olmasıyla beraber aynı zamanda insanı da birazcık soğuk bir yer. Evet, birazcık öyle. İletişim kurmakta zorlanıyor musun orada? Bir de sen kaç yaşında gittin oraya? 17 yaşında gittim. Tek başına? Tek başıma. Hiç kimse yok? Hiç kimse yoktu. 17 yaşında merhaba Amerika. Evet. Yani Rafet Erroman'a buradan sevgilerimizi sunalım. Macera dolu Amerika'yı yaşayan bir kızımız burada. Evet, öyle İnanılmaz. oldu. Gerçekten öyle oldu. Nasıl gittin ya? 17 yaşında millet evden çıkamıyor ya. Gerçekten öyle ya. 17 yaş yani. Hadi ben Boston'a gidiyorum. Bye bye. Evde böyle falan diye mi çıktın yoksa hani? Yani böyle ağlayarak böyle. Tam tersi. Hadi bye bye değil de falan. Çok zor. Ama çok Berkeley benim hayalimdi. Hep hayalimdi. Ortaokuldan beri ben Berkeley'e gireceğim. Böyle nereyi istiyorsun üniversitede? Berkeley. Hani hep öyleydi benim için. O yüzden hani böyle kazanınca zaten gerçekten oluyor mu bu şu an ya? Dedirtti bu bana. Yani hani o uçaktan inene kadar, daha uçağa bindiğimde bile değil, gerçek değildi kafamda hala olabileceği, bunun oluyor. Hayalini yaşıyor musun şu an? Evet, hayalini yaşıyorum. içindesin. Mutlu musun? Çok mutluyum. Tamam, o zaman doğru bir şey hayal etmişsin. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi senin tanıştığın videon şarkılar söylediğin videolar. Evet. Önce bir klavye başındasın. O ne, hangi klavye o? Evinde bir klavye. Sen kendi kendine söylüyorsun. O söylediğin şarkıyı ben bilmiyordum. Bir cover şarkıymış evet. o. O bir yorum mu senin yaptın yoksa parça öyle bir şarkı mı? Yani parça hatırladığım kadarıyla biraz eskiden dinlediğim bir parçaydı. Çünkü gitar normalde ana çalgısı. Ben hani piyanoyla bir şeylere kendi uyarlamamı zaten hani katarak yapıyorum. Farklı versiyonlarını dinliyorum. Onlardan bir şeyler alarak yapıyorum. O şarkıda yani gitarını taklit ettiğim birazcık piyanoyla. Ama sonra hani parça ilerledikçe, büyüdükçe de eşliği de büyüttüğüm bir cover'dı. Sonra böyle bir okul merdiveninde galiba bir yerlerde şarkı söylüyorsun arpla. Evet, onlar nerede? O da orası. Bir tane de koridor gibi. Evet, o... ne orası? Ankara'da bir üniversitenin girişi orası. Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi falan mı yok? Neresi? Yok, hayır. Başka bir bölümdü yani. Orada öyle bir kayıt oldu. Benimle birlikte birkaç genç arkadaşı da kaydettikleri bir projeydi o. Evet. Şansa bak. Evet, öyle o şekilde gittim oraya. O kayıtlar da çok güzel. Ben zaten bunları arda arda görmeye başladım. Sonra seni de biraz izlemeye başlayınca işte buradayım. Çok mutluyum ada yanına geldiğim için. Ben de aynı şekilde, hoş geldiniz. Ben şu an bizi izleyen herkese senin bir şeyler söylemek istiyorum. Bu arada şarkıcılıkla alakalı şeyin tamamen kendinle alakalı. Evet. Yani hiç eğitim almamışsın bu konuda değil mi? Evet. Kaç enstrüman çalıyorsun? Yani piyano çalıyorum. Arp çalıyorum. Arp çalıyorsun. Gitar az çok çalıyorum. Az çok gitar. Ukulele çalıyorum. Ukulele. Bir de konservatuvara girmeden önce bir sene viola eğitimi almıştım. Bir senede viola var. Güzel. Bu arada çalışmaya başlamadan önce sen küçük bir Türk sanat müziği şarkısı çalıyordun. Evet. Onun girişini yapar mısın? Tabii yaparım. Başlıyoruz. Hayır, hazırsak bombalamaya başlayalım şimdi küçükten. Ateş. Çok güzel. Kendi bestelerin de var ama değil mi? Evet, kendi bestelerim de var. Kaç tane besten var ve ne tarzda bunlar? Bunlar daha çok alternatif, biraz içine caz akorları eklenmiş. Ay, çok merak ediyorum bunu. Çalamıyor çünkü parçaları yayınlayacak. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bir tanesini kaydedeceğim, sizle paylaşmayacağım. Tamam. Ben dinleyeceğim zevkine. Bir gün çıkarırsa parçayı, yani yayınlanmış hali olursa, o zaman kendisinden izin alabilirsem o zaman yayınlayacağım.
Tamam, tabii ki. Geleceğe mektup. Denize atıyoruz şimdi. Hangi sahile vurursa süper. Ben senden performanslar dinlemek istiyorum Ada. Kameraları bir açıp kapayalım ve seni dinlemeye başlayalım. İzleyicilerle buluş. Sonra gene konuşuruz, bir şeyler yaparız. Tamam. Süper.
Çok güzel ya. İnsan nasıl keyif alıyor. Kaybediyorsun kendini ya. Yani gerçekten kendini kaybediyorsun bu işi yaparken. Evet, biraz öyle oluyor. Ve ne kadar güçlü bir sesin varmış yanından duyduğumda, yani senin eğitim almana gerek yok. Teşekkür ederim. Bayağı şey söylüyorum ama yani sen doğal söylüyorsun zaten, yani bunun için tekrar bir eğitim almak anca yani belki hani şeydir yani belki bir Amerikalı şarkıcı bu şarkıyı başka bir enerjiyle, başka bir sesiyle, başka bir şeyle söylüyordur. Hani belki onun için çabalayabilirsin ama senin zaten kendi tarzın, kendi tavrın bence çok etkileyici. Çok teşekkür ederim. Çok zevkli. Bu enstrüman nedir ya? Nasıl bir enstrüman böyle? Kaç telli? 47 telli. 47 telli. Evet. 7 oktav. 7 oktav. Üstü, şimdi biz bir oktavı, yani bir tel koptuğunda mesela diyelim bu telimiz koptu. Biz bunu mi'den fa'ya sayıyoruz. Şöyle kırmızılar do. Önce oradan başlayayım. Kırmızılar do. Yerini bulun diye. Kırmızılar do, siyahlar fa. Onun dışında do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye gidiyor. Benimki şu Alttan an biraz. pedalla mı yapıyorsun bazı şeyleri? Evet. Pedal ne işe yarıyor? Pedal şöyle, mesela bu aynı teli çalıyorum şu an. Yarım sesleri veriyor. Evet, evet. Diyez ve bemolleri veriyor. Bir yandan oradasın. Evet. Vay. Böyle beyni 35'e bölüyoruz gibi bir şey oluyor yani. Çok önemli. Kökeni bunun bayağı eskilere dayanıyor. Evet, evet. En eski çalgılardan bir tanesi arp. Bayağı dünyadaki en eski enstrümanlardan biri. Evet. Gerçekten inanılmaz. Çalması zor mu? Öğrenene kadar, ya, gerçi hala çok zor ya. Yani bazen böyle özellikle pedallar işin içine girmesi ayrı bir şey katıyor işin içine gerçekten. Çünkü yani mesela çok teknik bir bilgi olacak ama ben do'yu aynı zamanda do bemol yapıp si kullanabilirim. Si olarak anarmonik yapabilirim her şeyi. Her şeyi değil, bu belli başlı şeyler için geçerli sadece. Bir de fa'yı mesela mi yapabilirim sonradan tekrardan ve hani özellikle caz eğitimi alırken bunun ne kadar zor olduğunu gördüm. Çünkü pedallar bambaşka işlere yarıyor. Yani hani az önceki parçada mesela şöyle bir şey yapıyordum. Bunu böyle yani aynı sesi tekrardan devam ettirebiliyorum. Yapabiliyorum mesela istersem. Ama tabii hani bunlar tamamen farklı teknikler. Mesela hocam şeyi çok kullanır. Burada. Evet. Bu hani böyle ufak triller yapmak için, evet, hiç dokunmadan. Hani bu tür şeylere de kullanılabiliyor. En alt telimiz do'dan başlıyor. Bazı arplarda bu mi'de biter ya da re'de bitebilir. Do olmuyor. Yani arpın 42 telli arplar da var mesela. Gittikçe azalan ufak arplar da var. Oradaki daha ufak Şurada bir şey. Evet, orada ufak Sevgili, bir arp var. Evet. Genelde ilk başlayanlar için, onların kullanması için. Buradan böyle gidiyor yani. Akort şunları çevirerek arka taraftan yapılıyor. Gitar gibi bir anahtarı var daha doğrusu. Ya bu pek taşınabilir bir şey değil ama. Değil. Yani taşınıyor tabii ama bir arp alırsanız bir kamyonet yanına kesin gerekiyor yani. Bir kampanya gerekiyor bunun için. Arp alana tır bedava gibi bir şey. Yani arp'ı alayım ağacın altında gel bir şarkı söyle yok yani. Hani onu... Yok hiç. Sokak müziğini gördün mü Amerika'da arp çalan? Yani var çünkü her arp pedallı değil. Mesela o arp pedallı değil. O arp mandallı. Mesela hani buralarda kanun oluyor. Gibi. Evet, kanun gibi. Sadece yarım ses tizleştirebiliyorsunuz. Pesleştirme yok o arplarda. Ve her telin kendine ait bir mandalı olduğu için ben do'yu diyez yaparak pedaldan bütün do'larımı do diyez yapabiliyorum ama mandallıda tekini yapabiliyorum sadece. O da tamamen bambaşka bir enstrüman kılıyor bunu. Kaç kilo bu alet? Bu kaç kilo tam olarak bilmiyorum. Geçen dönem Valencia'da kullandığım 45 kiloydu galiba. 10 yaşında bir çocuk konservatuara girdi, çal bunu dediler. Omzuna bir koydular. Tabii. Ne oldu? Omuzdan taşımıyorum bu arada. Diz kapağından taşıyorum. Diz kapağın daha da fena. Evet. Ne hissettin 10 yaşında arp tutarken? Zaten bununla başlamadın herhalde. Küçük arpla başladın. Yok, bununla başladım.
Sonuç? Ya böyle altıma bir tabure koyuyorduk ayaklarımı koyabileyim diye. Ayaklarım yere değmiyordu o zaman benim çünkü. Abi nasıl bir şey bu ya? Ve sen seviyordun. Evet seviyordum. Böyle görünce bir aşık olmuştum yani harp odasına ilk girdiğimde. Çok acayip. Trompet istiyordum ben çünkü cazcı olacaktım ve trompet çalmam gerektiğini düşünüyordum. Sonra böyle görünce bir aşık oldum yani. Adayla sohbet bitmez. Bak net söylüyorum. Asla seninle çünkü derin müzisyenle sohbet etmenin zevki yok. Sınırı yok yani. Her şeyi konuşabiliriz. Ya ben seninle saatlerce kitap konuşabilirim bundan eminim. Çünkü müthiş keyif aldığı belli. Bununla ilgili de bir sürü şey ilgilendiğin, okuduğun felsefesiyle belki art değil ama genel birçok şeyle alakalı çok ilgili olduğun çok açık. Süper. Susmak yakışmaz bize. Enstrüman dinlemek daha güzel. Seni dinlemek harika. Dökülsem damla damla toprağıma, bir deli nehir, bir asi rüzgar olup kavuşsam üzüm bağlarına, bir çiğ tanesi çilesi, annemin sesiyle güne uyansam, radyoda yanık içli bir keman ağlısa nihamet acem aşiran, radyoda yanık İçli bir keman ağlasa nihavet acem aşiran, ağlasa nihavet acem aşiran. Uçabilsem kendi semalarıma, bir seher vakti sılaya varsam, selam versem ah sıradanlarına, komşunun kızı çoban yıldızı, yaz bahçeleri yeşil mor kırmızı, ah şişedeler hem de ay hilal, bir daha da görmedim böyle yazı, ah şişedeler hem de ay hilal, bir daha da görmedim böyle yazı.
başlamak istedim. Vallahi billahi Çok teşekkür ederim. Böyle gözlerim bile doldu yani. Çok güzel bir duygun var arada. Çok teşekkür Müthiş ederim. bir duygun var. Yani seni izlemek hakikaten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyeyim mi? Yani hem bütünleşiyor, bir de yarattığın bir duygu var ki yani şimdi seni izliyorum, dinliyorum. Şimdi gerçekten hani İzmir'den kalkıp gelmeye değecek bir şey mi? Fazla. Çok teşekkür Ya ederim. dünyanın her yerinden seni izlemeye gelinebilir. Valla çok duygulandım, çok güzel ya. Harika ya, harika, bayıldım. Yani gerçekten ileride bir konser vesaire verirsen herkes seni izlemeli. Ve herkes kalkıp gelmeli. Çünkü burada yaşadığım hissi bence herkes yaşamalı. Güzel bir his Teşekkür abi. ederim. Ya katıksız pure music. Saf müzik duygusu. Harikasın Ada. Neler hayal ediyorsun? Bu 45 kiloyu bir bırakayım omzumdan. Kendi durabilmesi büyük şans. Yani ben kendi ürettiğim müzikle. Şimdi o zaman senin şarkını dinleyeceğiz. Kapat kaydı. Bana sonlar açık kalsın. Ben bir de onu dinleyip bir duyguya bayılacağım. Ondan sonra sizle konuşayım. Hadi birazcık kendi şarkından çal. Tamam. Bu sabah kalan hayatımın en genç yaşına uyandım, biraz korktum tabii ama bu bana hiç engel olamaz. Hislerim büyük benim, yaşarım biraz uçlarda, kalbimin şarkısını söylemeye başladım. An durduramam. Koca bir diskotek benim. Dans et, duru ve tekrar et. Ruhum koca bir diskotek. Dans et, duru ve tekrar et. Bir tanesi bu şekilde. Öbürü. Ben o kadar acıktım ki resmen. Ziya. Ya aç o. Harika. Zaman tam kaçarken ayağıma dolanan tamam. Ben ağlamam da ne bu arkada kalan kafam. Tam giderken ellerimi bağlayan yaban. Ben bıraksam da ne bu aklımda kalan. Zaman akıyorsa suç benim değil. Duvarlara bakıp durmam neden. Geçmiş
Evet ya. Öyle mi dersiniz? Çok sevindim. Ve hiç mesela diyordun ya hani ben bu şarkıları böyle orkestrayla falan mı çalsam öyle de yapabilirsin ama sana bu yetiyor ya, çok acayip. Ben bunun yanında bir enstrüman duymak istemedim yani. Gerçekten. Yani mahalle sanki seni kapatır gibi. Ya bir son zamanlarda düşüneceğim, bir loop pedalı alıp ritmimi de buradan vereyim, kaydedeyim dursun, basımı çalayım. Çünkü kendi kendine bir bas da olur, tiz de olur aslında. Sadece iki elim olduğu için maalesef. Bunlar çok güzel çünkü. Harika. Ada, seni tanıdığım için çok 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 mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Ya gerçekten harikasın. Enerjin çok güzel. Yaptığın müzik çok güzel. Daha bir de yolun devam ediyor senin. Yani yolun devam ediyor. Ben sana gene videoda söylediğim gibi kalpten başarılar diliyorum. Çok İnşallah teşekkür çok ederim. güzel yerlere gelirsin. Her zaman destekli olacağız. Seni nereden takip edecekler? Onları söyle. Beni Instagram'ım kendi ismim Ada Can Ata. Ada Can Ata. Evet, yazarsanız bulabilirsiniz. YouTube'da da aynı şekilde Ada Can Ata, yine Ada Can Ata. kendi ismim. Ne yapıyorsunuz, ediyorsunuz? Ada Can Ata'yı buluyorsunuz. Yakın zamanda da konserlerinde seni takip etmek istiyorum. İnşallah yakında güzel bir konserin olur. Umarım. Sürpriz. Peki, görüşürüz Adacığım. Var mı Görüşmek eklemek üzere. istediğin bir şey? Ben çok teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz İzleyicilerine için. var mı? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben çalarken ne hissediyorsam siz de aynısını hissetmişsinizdir. Tek amacım bu oluyor gerçekten müzik yaparken. Harikasın. Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Ciao.